Bu içeriğe bir hikaye ile başlamak istiyorum. Hikaye dediğime bakmayın. Gerçekten yaşanmış bir olay. Bu olayı bir cumhurbaşkanının çaresizliği olarak adlandırıyorum. Sene 2016. Orta Afrika Cumhuriyeti ağır bir iç savaştan henüz çıkıyor. Ülkenin %80'i silahlı grupların elinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış. Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmiş ama ülkenin tamamı onun kontrolünde değil. Kendini çaresiz hisseden yeni Cumhurbaşkanı eski sömürgeciden yani Fransa'dan silah yardımı talebinde bulunuyor. Fransa ne yapıyor? Somali açıklarında ele geçirilen silahları Orta Afrika'ya satmak istiyor. Oysa normal şartlarda teröristlerden veya korsanlardan ele geçirilen silahların imha edilmesi gerekiyor. Fakat Fransa normal şartların ülkesi değil, buradan gelir elde etme peşinde. Fakat işler umduğu gibi gitmiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya bu satışı veto ediyor. Fransa bir umut diyerek Orta Afrika Cumhurbaşkanı'nın Putin ile görüşüp meseleyi çözmesini istiyor. Putin bu hiç böyle fırsatı kaçırır mı derken Aralık 2017'de Orta Afrika'nın tozu asfaltına Rus ordusuna ait bir kargo uçağı iniyor. Uçaktan 170 sivil eğitmen, 5 askeri personel ve 5000 silah iniyor. Böylece ambargo altındaki Orta Afrika'nın kaderi Wagner'in eline geçiyor. Onun bu yeni bölümünde Rus paralı askerlerin Afrika'daki serüvenini anlatacağız. ABD'nin meşhur özel askeri şirketi Blackwater'ı sanırım bilirsiniz. Bu şirket nasıl ki Irak işgaliyle dünya kamuoyunun gündemine girmeye başladıysa Rus menfaatlerine hizmet eden Wagner de 2014 yılındaki Ukrayna krizinde varlığını net bir şekilde duyurdu. 2015 yılına geldiğinde Suriye'de görülmeye başlanan grup daha sonra Libya'da zuhur etti. Peşinden de Afrika kıtasının birçok noktasında askeri faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ölüm makinesi Wagner grubu silahlı paramiliter bir yapı olup Rusya devletinin çıkarları için çalışıyor. Fakat Rusya bunu resmi olarak hiçbir zaman kabul etmedi. Dahası özel askeri şirketleşme Rus kanunlarına göre mümkün olmadığı için Wagner şirketi Arjantin merkezli görünüyor. Şirketin Rus Genelkurmay İstihbarat Yarbayı Dmitri Utkin tarafından 2010'ların başında kurulduğu ve Putin'in yakın çevresinden iş adamı Evgeni Prigozhin tarafından finanse edildiği biliniyor. Yağma, şiddet ve ticaret bunlar Rus paramiliter grubu Wagner'in olmazsa olmazıdır. Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana Wagner büyümeye devam ediyor. Bu hızlı büyüme ekolojik kriz ve doğal kaynaklar için rekabetin damgasını vurduğu bir çağda savaşın yeni mantığına ışık tutuyor. Wagner konuşlandığı her yerde adeta bir dükalık kuruyor. Maden imtiyazlarını ele geçiriyor, hidrokarbon kaynakları sömürüyor. Paraya tahvil edilebilen her şeyi arıyor. Yeni bir sömürgeci güç gibi davranıyor. Şirket, paravan şirketler yoluyla kendi izni belirsiz kılmaya da özen gösteriyor. Wagner'in Rusya'nın daha düşük bir maliyetle yeniden büyük bir jeopolitik güç haline gelmesine zemin hazırladığını özetleyebiliriz. Bu düşük maliyetli bir etki stratejisi denebilir. Rusya düzenli ordu yerine paralı askerler göndermek suretiyle dış operasyonlarının müdahale maliyetini düşürüyor. Çünkü Wagner şirket mantığıyla maksimum karlılığı hedefliyor. Harcadığı paranın fazlasını kazanmaya çalışıyor. Şirketin bazı ülkelerdeki yerel zenginlikleri devraldığı biliniyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan bölgenin en büyük altın madeni Dasima'yı 2018'de devraldığı örneğin. Bir yandan orduyu eğitip hükümete savunma hizmeti verirken diğer yandan çok sayıda jeolojik araştırma başlatmış durumda. Hükümet tarafından kendilerine maden imtiyazları veriliyor, çatışma bölgelerinde yasa dışı olarak elmas arıyorlar.
ülkenin her yerini kazıyorlar. Paralı askerler madencilik izinlerini yasal prosedürleri takip etmeden doğrudan üst düzey devlet yetkililerinden alıyor. Grup sadece askerleri değil, ayrıca çok sayıda mühendis, jeolog ve satış elemanını da işe alıyor. 11 Ocak'ta Wagner'in Evgeni Prigozhin, Soledar'da bir fotoğraf çektirdi. Burası tuz madenleriyle ünlü. Kilometrelerce derinlikteki galerileriyle dünyanın en büyük tuz yataklarından birini Artemsil şirketi işletiyor ve yılda 6,8 milyon ton tuz çıkarıyor. Ukrayna, dünya tuz üretiminin %20'sini kontrol ediyor ve bu tuzun saflığı ve kolay çıkarılma avantajı onu rekabetçi kılıyor. Wagner patronunun burada fotoğraf çektirmesi çok şey anlatıyor. Çünkü çatışma yerlerinde bu tür yağmalar şirketin alameti farikasıdır. 2014'ten bu yana güvenlik hizmetlerini doğal kaynaklara takas eden Wagner, işi artık öğrendi ve madencilikte giderek daha profesyonel hale geldi. Doğal kaynakların Wagner gibi çeteci gruplar tarafından yağmalanması yeni bir durum değil. Bunun uzun bir geçmişi var. Paramiliter gruplar 1990'larda Sierra Leone ve Liberya'da da iç savaşın ortasında madenlere el koymuştu. 2003 yılındaki Irak işgaline Blackwater Güvenlik Şirketi'nin petrol şirketlerine yakınlığı biliniyor. Wagner, askeri bir grup olmasının yanı sıra bir finans ve madencilik grubu aynı zamanda. Kaynaklar tükendikçe rekabet de büyüyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Dasim hayatı sadece kazma kürek eşliğinde kazılıyordu. Wagner bölgeye daha verimli madencilik ekipmanları getirdi. Ruslar getirdikleri makinelerle çok daha büyük miktarlarda maden çıkarıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti ile Rusya arasında madencilik imtiyazları karşılığında Rus askeri ve silahları gelmeye başladı. Rusya 2018 yılında Orta Afrika'da faaliyet göstermeye başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Afrika'ya daha önce uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararının ardından Wagner grubuyla bağlantılı ajanlar dahil olmak üzere Rus askeri eğitmenlerin büyük miktarda silahla birlikte ülkeye girmesine izin çıkmış oldu. Askeri işbirliğine hepsi de Wagner ve Prigozhin ile bağlantılı Rus şirketleri yoluyla ekonomik ve bileşen de eşitlik ediyor. Wagner bir holdinge dönüşmüş durumda. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Lobay Invest adıyla 2017 yılında kurulmuş bir şirket var. Şu anda elmas ve altın madenciliği yapan şirketin kurucusu, St. Petersburglu eski bir emniyet görevlisi olan Evgeni Kododov, bir diğer şirket olan Bois Rouge ise yasa dışı bir şekilde ormanları talan etmekle meşgul. Bu şirketler gümrük indirimlerinden ve her türlü vergi muafetlerinden yararlanıyor. Wagner'in yaptığı sözleşmeler şeffaf olmadığı için her türlü istismara açık. Prigozhin'e ait Bois Rouge şirketi mesela diğer imtiyazlardaki normlara kıyasla 3 misli daha fazla ağaç kesiyor. Mali'de Wagner grubu birçok altın madenini ele geçirmiş durumda. Libya'da Marshal Hafter'in çıkarlarını savunan Wagner, petrole odaklanmış görünüyor. Bu strateji onun DNA'sının bir parçası adeta. Grup 2014 yılında kurulur kurulmaz Donbas kömür madenlerine gözünü dikmişti. Suriye'de DAEŞ'ten devralınan gaz ve petrol sahalarından elde edilen gelirlerin %25'i Beşar Esed ile yapılan sözleşme gereği Wagner'in kasasına akıyor. Sudan'da altın madencilerini terörize ederek bölgede katliamlar gerçekleştiren Prigozhin'e ait Merogol bu altını kaçak yollarla yurt dışına ihraç ediyor ve karşılığında isyancıları fonluyor. Wagner'in Darfur'daki uranyuma göz diktiği de söyleniyor. Sudan'daki altının %70'inin Wagner eliyle ülke dışına kaçırıldığı tahmin ediliyor. Şirket Moskova'nın altın rezervlerini artırıyor ve ekonomik ambargolara rağmen Putin'in Ukrayna'daki savaşı sürdürmesine yardımcı oluyor.
Wagner, başta Fransızca konuşulan ülkeler olmak üzere birçok Afrika ülkesinde askeri, ekonomik ya da siyasi olarak çeşitli şekillerde varlığını sürdürüyor. Şirket silah satışı, askeri danışmanlık ve rejimlere korumalık yaptığı coğrafyada yer ediniyor. Bilhassa iç çatışma olan bölgelerde daha aktif bir şekilde varlık gösteriyor. Birçok Afrika ülkesinin Fransız askerini kovmasından sonra oluşan boşluğu Wagner dolduruyor. Medya ve STK'ya yatırım yaparak gücünü perçinliyor. Wagner kendisiyle işbirliği yapmayan sivilleri kaçırıyor ve hatta öldürüyor. Yargısız infaz ve işkence sıradan işler. BM raporuna göre sadece 2020'de Wagner tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 500'den fazla hak ihlali tespit edildi. 2021 yılında yayınlanan başka bir BM raporuna göre ülkede çok sayıda sivilin katledildiği söyleniyor. 2023 Ocak ayında ülkenin kuzeydoğusunda Wagner tarafından desteklenen yerel güçler en az 30 sivili öldürdü. Wagner, 2017 yılındaki ilk askeri angajmanından bu yana Afrika ölçeğinde agresif bir genişleme içinde. Grup 5 Afrika ülkesinde asker konuşlandırdı. Wagner'in son zamanlarda kıtadaki bazı birliklerini zor durumdaki Rusya'ya destek için Ukrayna'ya kaydırdığı doğru. Ancak bu durum Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Libya'daki askeri gücünü sürdürmesine ve Burkina Faso gibi diğer Afrika ülkelerine kur yapmasına engel değil. Wagner, Afrika'da durulmalı. Bu içeriğe bir hikaye ile başlamak istiyorum. Hikaye dediğime bakmayın. Gerçekten yaşanmış bir olay. Bu olayı bir cumhurbaşkanının çaresizliği olarak adlandırıyorum.